Selamlar sevgili Birkaç Adam izleyicileri, ben Vidi. Sinevidi'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta güçlü kadın karakterleri ele alan filmlerden oluşturduğumuz bir listeyi sizlere sunacağım. Yani kısaca bir kadının kafasına neyi koyarsa başarabileceğini anlatan filmleri ele aldık bu hafta. Baştan söylemeliyim ki bu filmler arasında SJV filmleri bulunmamakta. SJV ne derseniz önce kısaca onu bir anlatmaya başlayalım. SJV İngilizce açılımıyla Social Justice Warriors ismiyle bilinen, Türkçe anlamıyla sosyal adalet savaşçıları anlamına gelen bir deyim. Bu deyim feminizm, sivil haklar, LGBT gibi hakları savunduğunu sanan ama bu özelliklere sahip olmayan insanların yine bu özelliklerden soğumasını sağlayan insanlara deniliyor genelde. Bu insanlar sinemada sizin de bildiğiniz kültleşmiş klasik yapımları genellikle kadınlar, siyahiler veya eşcinseller olmak üzere farklı cinsiyetten insanlara oynatarak dikkat çekmeye çalışan bir grup. Tabi sinema dışında da epey faaliyetleri var ama ben sadece sinemayı aldım. Onlar kendilerine tabii ki sosyal adalet savaşçıları demiyor. Bu onların fikirlerini absürt ve gereksiz bulan insanların onlara taktığı bir isim. Şimdi bu insanlar ne yapmış, neden bu isim takılmış ve sinemanın içine nasıl ediyorlar? Kısa bir ondan bahsetmek istiyorum. Mesela çoğunuzun adını duyduğu bir kült yapımdan bahsedelim. Ghostbusters. Türkçe ismiyle Hayalet Avcıları. Çocukluğunuzda veya daha sonradan duyup izlediğiniz klasik bir komedi fantastik film. Ben mesela hala arada açıp izlerim. Peki SJV'lerle ne ilgisi var bu filmin derseniz, tarihler 2016'yı gösterdiğinde Hayalet Avcıları'nın yeni bir filmi çıktı. Bilmem gördünüz mü? Eski klasik filmin devamında yeni avcı arkadaşlar burada gördüğünüz 4 kadından oluşmakta. Sadece bu da değil. Mesela Ocean's 8, Siyah Giyen Adamların 4. filmi, Kaptan Marvel ve Marvels filmlerine girmiyorum hiç. Oralara girersek video bitmez. Terminator Dark Fate'te bulunan Meksikalı abla, Yüzüklerin Efendisi'ndeki siyahi el ve tabii ki Matrix 4'teki Trinity'de Neo gibi özelliklere sahip olması bunlara sayılabilir. Yani düşünün, başta o kadar Morpheus Neo'ya sen seçilmişsin diyordu. 4. filmde gördük ki aslında isteyen herkes Neo olabiliyormuş. Yani Trinity oluyorsa oradaki diğer karakterler de bir sonraki filmde olabilir nasıl olsa. Neyse uzatmayın. Sanırım bunlardan en son çıkanı Little Mermaid adında bir film. Deniz kızının siyahi olması durumu var. Yani Anglo-Sakson bir karakterin siyahi olarak gözükmesi var. Tabii izleyenler beğenmiş Deniz Kızı filmini ama neyse siz anladınız ne demek istediğimi. Bu topluluk kendileri baştan bir fikir yaratmak yerine halihazırda kült olmuş yapımların içine ediyor. Çünkü halihazırda bir yapımın devamını veya yeniden çekimini yapmak çok kolay ve bu şekilde her türlü bir izlenme sayısına ulaşmak da çok kolay. İşte SJV filmleri bu tarz filmleredir ve ben SJV'ye gerek kalmadan aslında sinemada nasıl ablalarımız gücünü başarılı bir şekilde göstermiş ondan bahsedeceğim. Hazırsanız listeye geçelim. Sizin de huzurlarınızda Sinevidi başlıyor. Türkçe ismiyle Sevastopol Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda bir Rus keskin nişancı olan Ludmila Pavlichenko ablamızın hikayesini anlatıyor. Kiev Üniversitesi'nde tarih okuyan ve 1941 yılından Nazilerin Ruslara saldırmasıyla gönüllü bir şekilde asker olan baş karakterimiz aldığı eğitimlerden sonra bir keskin nişancı olur ve toplamda 309 düşman askerini öldürür. Bu başarılarından sonra Amerika'ya gönderilip dönemin Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt ve eşiyle sıkı bir arkadaşlık kuran Ludmila, Amerikan halkına Sovyet mücadelesini anlatır. Ludmila daha sonrasında Rusya'ya döner, bir kahraman ilan edilir ve hayatına tarih öğretmeni olarak devam eder. Film, Ludmila'nın aşk hayatını, direnişi, cesareti ve duygusallığı çok güzel bir şekilde anlatmayı başarıyor. Özellikle savaşın kadınlar üzerindeki etkisine ve onların savaştaki rolüne de vurgulu bir şekilde parmak basıyor. 1900'lerin sonlarına doğru çıkan ve o neslin bir intikam hikayesi olarak izlemeye başladığı Mad Max serisinin 2015 yılında çıkan ve çoğu sinema sever tarafından sevilen bu versiyonunda Tom Hardy'nin oynadığı Max karakteri kadar Charlize Theron'un oynadığı Furiosa karakteri de sevilmiş ve benimsenmiştir. Bu benimsenmenin ne kadar ileri bir seviyede olduğunu yeni bir Mad Max filmi yerine Furiosa karakterinin geçmişini anlatan bir filmin şu an sinemalarda olmasından anlayabiliyoruz. Furiosa karakteri gücü ve zekası kadar başkaldırısı ve umudunu da bizlere aşılamayı başaran nadir karakterlerdir. Her ne kadar şu an çıkan Furiosa karakterini Anya Taylor-Joy ablamız oynasa da Charlize Theron'un oynadığı Furiosa da bambaşka bir seviyededir. Güçlü kadın karakter deyince aklımıza gelecek ilk isimlerden biri de
Sigourney Weaver ablamızın oynadığı Ellen Ripley karakteri elbette. Uzayda bir ticaret gemisinde dünyaya dönmek üzere derin uyku halinde olan ekibimiz bir yardım sinyalinin gelmesiyle uyandırılır ve bir takım olaylar sonucu gemilerine hiç bilmedikleri bir yaşam formunu almak zorunda kalır. Ellen Ripley karakterinin zekasına ve cesaretine her izlediğimizde hayran kaldığımız film, tehlike anında soğukkanlılığı ve aklını kullanması ile karakteri oldukça seyir zevki yüksek bir hale getiriyor. Daha önceki bir videomuzda da bahsettiğimiz Kill Bill serisi aslında çocuğu ve kocası elinden alınmış bir karakterin, bir suikastçının intikam hikayesini ele almakta. Uma Thurman'ın başrolünde oynadığı seri, Quentin Tarantino'nun en iyi filmlerinden biri. Gerek aksiyonun gerek hortumla boşaltılan kan sahneleriyle oldukça sevilen seri, Uma Thurman'a da bol bol ün katmayı başarmış. Film boyunca azmini ve intikam duygusunu hiç kaybetmeyen ana karakterimiz, 3 filmlik serinin sonunda belki de hepimizin artık elinden silahı bırakacak hale geleceği bir sürprizle karşılaşmasına rağmen idealleri uğruna geri çekilmeyi de kabul etmemesiyle öne çıkıyor. Yani şunu söyleyebilirim ki bu karakteri bir bölümde toprağa gömüyorlar. Yani diri diri toprağa, bir tabutla toprağa gömüyorlar ve intikam arzusuyla oradan çıkıyor. Öyle bir karakter. Milyon dolarlık bebek filmi, Hilary Swank, Clint Eastwood ve Morgan Freeman'ın paylaştığı güzel bir spor ve dram filmi olarak karşımıza çıkıyor. Garsonluk yapan ama en büyük hayali boksör olmak olan Maggie'nin 31 yaşında yoksul bir insan olmasına rağmen tabuları tek tek yıkarak ringlere çıkışını ve sonrasını ele alan film, öğretmen-öğrenci yerine daha çok baba-kız ilişkisine doğru evrilmiş. Maggie'nin azmini, kararlılığını, cesaretini ve özgürlüğe olan düşkünlüğünü deneyimlediğimiz bu film, IMDb'den de 8.1 gibi yüksek bir puan almayı başarmıştır. Hem oyun dünyasında hem de sinemada bol bol karşımıza çıkan Tomb Raider serisi aslında 2001 yılında Angelina Jolie ile birlikte ilk defa sinemaya uyarlanmıştır. Film, başrol karakterimiz Lara'nın hem babasının mirası hem de koskoca bir örgüt olan Illuminati'ye karşı Işığın Üçgeni adlı bir cihazı elde etme çabasını anlatıyor. Filmde Lara'nın maceracı ruhu ve zekası ile dünyayı Illuminati'ye karşı savunma çabası oldukça takdire şayan. Serinin ikinci filmi 2003 yılında Lara Croft Tomb Raider Yaşamın Kaynağı ismiyle vizyona girmiştir. Yine Angelina Jolie'nin oynadığı ve bir CIA ajanını canlandırdığı Salt filmi, deneyimli bir ajanın bir itirafçının CIA merkezine gelmesi ve onu Rus ajanı olarak suçlamasıyla değişen hayatını konu ediniyor. CIA, Salt'un Rus ajanı mı değil mi emin olmadığı için büyük bir arama başlatılıyor. Bu sırada Salt ise kocasının iyi olup olmadığından emin olmak için bir yandan CIA'den kaçıp bir yandan kocasını arıyor. Film boyunca Salt karakterinin Rus ajanı mı yoksa CIA ajanı mı olduğunu bizim de bilmememiz filmi oldukça merak ettirici kılıyor. Salt karakterinin en kapana sıkıştığı yerlerde bile zekasını kullanarak kaçmayı başarması da karakteri güçlü yapan detaylardan birisi. Yine bir oyundan uyarlama olan Resident Evil serisinin başrolü Milla Jovovich'in oynadığı Alice karakterine göz atıyoruz şimdi. Her ne kadar devam filmlerinde Alice karakterinin mutasyonlarla özel güçleri olsa da serinin ilk filminde hafızasını kaybetmiş bir halde uyanan baş karakterimiz gücü, çevikliği ve savaş yetenekleriyle öne çıkar. Sırf dünyanın kurtarılabilmesi için koskoca şirkete karşı duran karakterimiz yolculuğunda normal zombilere, zombi bosslara, zombi köpeklere hatta zombi kuşlara bile meydan okur. Terminator serisi bu video için en güçlü hatta vazgeçilmez bir karakteri taşıyor bünyesinde. Linda Hamilton'ın oynadığı Sarah Connor'ı. İlk filmde hiçbir şeyden haberi olmayan bir garson olarak çalışan Sarah, gelecekten gelen bir insansı robotun hayatını tehdit etmesiyle karşı karşıya kalıyor. Seri ilerledikçe Sarah Connor öyle bir karakter gelişimi gösteriyor ki sadece kadın başroller arası değil, çoğu erkek başrol filminin bile yapamadığını başarıyor. Daha ikinci filmin başındayken bile Sarah aradan geçen 10 yılda koskoca bir ölüm makinesi haline geliyor. Bu yüzden SCV filmleri arasında Terminator Kara Kader filmini de göstermiştik. Çünkü oradaki Dani Ramos karakteri Sarah Connor'ın yıllar boyunca edindiği Terminator öldürme yetisini bir filmde kazanmıştı. Bu da absürt ve saçmaydı.
Quentin Tarantino'nun bir diğer akılda kalıcı filmi Soysuzlar Çetesi var şimdi de karşımızda. Filmde Brad Pitt, Christoph Waltz gibi ünlü isimler olsa da Melanie Laurent'ın oynadığı Shoshana karakteri akıllarda oldukça yer etmiştir. Ailesinin ölümünün ardından kaçmayı başaran ve bir sinemanın sahibi olan karakter, ailesini öldüren Nazilere ve Hitler'e karşı bir film oynatma şansı olunca kabul edip intikam planını kurar. Ailesini öldüren adamlarla sık sık yüz yüze gelen başrolümüz gerek soğukkanlılığı gerekse cesaretiyle listemize girmeyi başlayan bir diğer kadın karakterimiz. Alien'ın ruhani öncülüğünü taşıyan Prometheus filmi için iyi veya kötü birçok yorum yapılmıştır bugüne kadar. Ancak bir noktada herkes ortaktır ki Noomi Rapace'ın oynadığı Doktor Elizabeth Shaw karakterinin araştırma aşkı ve cesareti azımsanmayacak kadar fazladır. İnsanlığın doğuşunu ve buldukları yaratıkların amacını öğrenmek için büyük bir azim gösteren baş karakterimiz önüne çıkan iç veya dış bütün zorluklara göğüs gererek bir nevi amacına ulaşır. Evet sevgili izleyenler, kadının gücü temalı filmlerimiz burada sona eriyor. Tabii ki bu konuda onlarca daha film bulunabilir ama hepsini listeye koysak muhtemelen bu video asla bitmezdi. Siz de bu tarz filmleri yorumlara yazarak bizim ve başkalarının öğrenmesini, izlemesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca söylemeliyim ki Birkaç İyi Adam kanalı olarak sizler için farklı türde videolar üretmeye çalışıyoruz. Siz de kanalımızı ziyaret ederek kendinize uygun video türünü bulabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça ve sağlıkla kalın.